İkinci Dünya Savaşı. Dünya, insanlık tarihinin en kanlı çatışmasını yaşıyordu. Milyonlar cephede ölüyordu. Ama bir yerde, cephede değil, gizli bir binada, farklı bir savaş yürütülüyordu. Bu savaşta silah, tüfek değildi. Silah, bilimdi. Ve bu bilim, dünyanın gördüğü en karanlık deneylerin yapıldığı bir tesiste kullanıldı. Japonya'nın Mançurya'sında. Dünyanın hiçbir zaman tam olarak hesap sormadığı bir yerde. Karşınızda birim 731. 1932 yılı Japonya, Çin'in kuzeydoğusunu Mançurya'yı işgal altına almıştı. Bu topraklarda Japonya kukla bir devlet kurdu. Manchukuo. Ve bu devletin içinde Harbin şehrinin dışında Pingfang bölgesinde dünyanın gördüğü en büyük biyolojik silah araştırma tesisi inşa edildi. Resmi adı Japon ordusu Kanto ordusu su kaynakları ve arıtma birimi. Gerçek adı Birim 731. Tesisin mimarı ve komutanı Shihiro Ishi'ydi. Askeri doktor ve mikrobiyoloji uzmanı ve hayatını insanlığa karşı silah geliştirmeye adayan bir adam. Tesis görünüşte masum bir su arıtma tesisiydi. Yerel halka da böyle tanıtılmıştı. Ama içeride ne olduğunu yakınlarının biri tesise girdiğinde bir daha geri dönmemesinden anlıyorlardı. Kompleksin büyüklüğü 6 kilometre kare, 150'den fazla bina, 3000'den fazla personel ve içeri giren mahkumlar için özel bir isim, Maruta. Japonca'da bu kelimenin tanımı tomruk, ağaç demektir. Ağaç tomruğu yani. Yani insanlar orada insan olarak görünmüyorlardı. Sadece deneylerde kullanılacak bir materyal. Tesis boş çalışmazdı. Her zaman yeni Maruta'ya ihtiyaç duyulurdu. Mahkumlar ağırlıklı olarak Çinliydi, Koreliydi, Sovyetliydi. Savaş esirleri, siyasi tutukluların yanında susuz yere tutuklanan köylüler, hatta kaçırılan siviller de vardı. Hepsi kötü besleniyordu ama ölmelerine izin verilmiyordu. Henüz değil. Çünkü sağlıklı bir vücuda ihtiyaç vardı. Deneyin sonucu hastalıklı bir bedende anlamsız olurdu. Bu yüzden mahkumlar deneye başlamadan önce mümkün olduğunca iyi tutuluyordu. Ve sonra deney başlardı. Tahminlere göre 1932'den 1945'e kadar en az 3000, bazı kaynaklara göre 10.000'e aşkın insan bu tesiste hayatını kaybetti. Resmi Japon arşivlerinin büyük çoğunluğu savaşın sonunda yakıldı. Gerçek sayıyı hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Birim 731'deki deneyler birkaç ana kategoriye ayrılıyordu. Birincisi biyolojik silah testleri. Veba, kolera, tifüs, şarbon ve dizanteri başta olmak üzere onlarca ölümcül hastalığın insan üzerindeki etkisi incelendi. Çünkü hayvan deneyleri yeterliydi diyenler yanılıyordu. İSI sonuçların insan vücudunda doğrulanmasını istiyordu. İkincisi dayanıklık deneyleri. İnsan vücudunun aşırı soğuğa, aşırı sıcağa, basınca ne kadar dayanabildiği test edildi. Mançurya kışında eksi 40 derecede insanlar dışarıda bekletildi. Bilim insanları not aldı, ölçtü, kayıt etti. Üçüncüsü cerrahi deneyler. Anestezi kullanılmadan operasyonlar yapıldı. Organlar çıkarıldı, uzuvlar kesildi, yeniden dikildi. Amaç savaş yaralanmalarına hazırlıklı olmak. Dördüncüsü silah test sahaları. Mahkumlar gerçek bomba ve kimyasal silah testlerinde canlı hedef olarak kullanıldı. Tüm bu deneylerin ortak noktası şuydu: hiçbirinde mahkumun hayatta kalması planlanmamıştı. Ve bunu yapanlar vahşi katiller değildi. Bunlar doktorlardı, bilim insanlarıydı, üniversite mezunları. Ve bu gerçek belki de Birim 37'nin en rahatsız edici yüzüydü. Ağustos 1945, Japonya teslim oldu. İkinci Dünya Savaşı bitti. Birim 731'in personeli büyük bir panik içindeydi. Tüm arşivleri yakıyorlardı, binalar bilerek patlatılıyordu. Mahkumlar öldürüldü, kanıt bırakılmaması için. General Issei ve personeli Japonya'ya kaçtı. Ve hikaye burada beklenmedik bir yöne döndü. Amerika Birleşik Devletleri Birim 37'deki araştırmaların farkındaydı ve bu araştırmaların sonuçlarını istiyordu. Soğuk Savaş başlıyordu.
Sovyetler Birliği ile biyolojik silah yarışı kaçınılmazdı. Ve Birim 731'in deneyleri bu yarışta çok değerliydi. ABD ordusu General Ishii ile gizli bir anlaşma yaptı. Anlaşmanın şartları basitti. Tüm deney sonuçlarını ver, karşılığında kovuşturma yok, savaş suçu yok, özgürlük. Ishii ve Birim 731'in çoğu personeli hiçbir zaman yargılanmadı. Pek çoğu savaştan sonra Japonya'da akademik kariyer yaptı. Bazıları tıp profesörü oldu. Bazıları özel hastane kurdu. General Ishii 1959 yılında doğal nedenlerle evinde hayatını kaybetti. Hiçbir mahkeme, hiçbir ceza, hiçbir hesap. Birim 731 1990'lara kadar Japonya'da resmi olarak kabul edilmedi. Japon ders kitapları bu olaydan onlarca yıl boyunca hiç bahsetmedi. Ancak hayatta kalan tanıklar, araştırmacılar ve gazetecilerin yıllar süren çabası sonucunda gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıktı. Bugün Pinkfang'da eski tesis kalıntılarının üzerinde bir müze var. Birim 731'in Suç Kanıtları Müzesi. Her yıl binlerce ziyaretçi geliyor. Çoğunlukla Çinli ve Koreli. Japonya ise hala tam anlamıyla resmi bir özür sunmadı. Bazı Japon politikacılar bu olayları inkar ediyor. Bazıları küçümsüyor. 731'i önemli yapan şey sadece geçmişte olanlar değil, bize gösterdiği şey. Bilimin, sistemin ve yetkinin kontrolsüz kaldığında ne yapabileceği. Bu bir Japon sorunu değil. Bu bir insanlık sorusu. General Ishii bir keresinde şunu söyledi. Savaşta kazanan yargılanmaz. Haklıydı. Birim 731 bize şunu gösteriyor. Tarih sadece silahlarla yazılmıyor. Bazen beyaz önlüklüler ve not defterleriyle de yazılıyor. Ve bu notları alan insanlar kendilerini hiçbir zaman suçlu hissetmedi. Çünkü onlar bilim yapıyordu. Emredileni yapıyordu. Sisteme uyuyordu. Birim 731 uzak bir geçmişin vahşeti değil. İnsan doğasının sistem karşısında ne kadar hızla değişebildiğinin bir belgesi. Ve o belgeler hala orada. Pinkfang'da. Camın arkasında sessizce bekliyor. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler dilerim. Takip ederseniz de sevinirim. Teşekkürler.